Herkese merhaba, basketbol kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Koç. Bugünkü basketbol eğitim videosunda sizlere turnike nasıl atılır onu göstereceğim. Tekrar merhaba basketbol severler, değerli koçlar, basketbol oyuncuları. Bugün sizlere bu eğitim videosunda nasıl layup yani turnike atılır onu göstereceğim. Önce sağ turnike nasıl atılır onu göstereceğim. Ondan sonra sol turnike nasıl atılır onu göstereceğim. Evet, şimdi sağdan gösterecek olursak eğer, basketbolda biliyorsunuz turnike çok önemli. Turnikeyi sayı çevirmek çok önemli. İngilizce'de biz buna layup diyoruz. Orada da turnike deniyor. Şimdi turnikeye başlarken, sağ turnikeye başlarken biliyorsunuz sağ elle dribbling yapacağız. Sağ elle dribbling yaptıktan sonra potaya çapraz bir şekilde gelirken bu beyaz çizgisi foul line yan çizgiye kadar topu sürüyoruz devamlı. Topu sürdükten sonra beyaz çizgiden sonra mavi boyalı alanın içine topu tutarak önce sağ adımımızı atıyoruz. Sonra sol adımı atıyoruz. Daha sonra topu potaya gönderiyoruz. Tekrar göstereyim. Tabii ileriden hızlı gelmek şartıyla biraz hızlı geliyoruz. Üçlü çizgisinin biraz gerisinden dribbling yaparak geldiğimi düşünürsek. Geldim. Beyaza kadar sürmeye devam ediyorum. Çok önemli bu. Beyazdan sonra topu tuttum. Sağ ayak, sol ayak ve topu potaya atıyorum. Hızlı geliyorum. Beyaza kadar, foul line yan çizgisine kadar geliyorum. Beyaza kadar top sürdüm. Sonra topu tutuyorum. Sağ adım, ilk adım biraz açık. İkinci adım sol ve layup bırakıyorum. Tekrar göstereyim. Geldim. Beyaza kadar topu sürdüm. Beyazla beraber topu tutuyorum. Sağ büyük adım ilk, sol ve yukarı sıçrayabildiğim kadar sıçrıyorum. Tabii şimdi basketbolcular, küçük basketbolcular, minik yaştakiler beyaza kadar neden sürün diyorum. Daha oraya gelmeden uzaktan topu tutmaya çalışıyorlar. Tabii haliyle steps yapıyorlar. Buraya kadar geliyorlar, ayaklarını ayarlayamıyorlar. Buradan itibaren 3 adım, 4 adım bir şekilde atıyorlar. Tabii yanlış. Ben her zaman antrenmanlarımda şunu söylüyorum. Beyaza kadar sürmeye devam ediyoruz. Bu beyaz çizgiye kadar. Yani bir çizgi noktası belirliyorum. Onlara yakın, potaya yakın olacak şekilde. Beyaz foul line çizgisine kadar devam edin. Sağ, sol turnike yapıp atın diyorum. Böyle yapmak daha iyi. Siz de kendiniz çalışırken değerli koçlar, öğrencilerinize, oyuncularınıza gösterirken bir yer belirleyin. Oradan adım atmalarını tavsiye edebilirsiniz. Ayrıca halkalar da var biliyorsunuz. Halkaları da koyup önlere 2 tane, mavilere boyalı alana koymak şartıyla ilk halkaya sağ adımını basabilir, ikinci halkaya sol adımı basabilir ve daha sonra atabilir. Böyle de yapabiliriz. Sadece olduğumuz yerde adımlayarak da yapabiliriz. Bu da çok önemli. Güzel bir turnike çalışması. Normal sabit duruyoruz. 2 ayağımız yanda. Stance pozisyonu da olabilir. Fark etmez. Önemli olan 2 ayak yanda olacak. Ondan sonra ilk adım sağ, ikinci adım sol ve yukarı atıyoruz. Tamam. Şimdi sol turnikeye geçelim. Evet. Şimdi sol turnikeye geçelim. Buraya geldik. Burada sol turnike yaparken en önemli şey sol elimizle topu süreceğiz. Sol elle topu sürüyoruz. Gene her zamanki gibi foul line'ın beyaz yan çizgisine kadar topu sürmeye devam edeceğiz. Mümkün olduğu kadar. O zamana kadar top sürmeye devam. Tutmuyoruz. Çok önemli. Devam ettik sol elle. Geldik. Beyaz foul line'ı gördük. Buraya kadar top sürdük. Aynı zamanda topu tutuyoruz. İlk sol adım attık. Sağ adımı atıyoruz ve topu gene çembere atıyoruz. Sol turnike olduğu için sol elle devam ediyoruz ve ilk adım sol ayak olmak zorunda. Sol ve sağ atıyoruz. Tekrar gösterelim. Tabii biraz hızlı gelmekte fayda var. Geldik. Beyaza kadar sürdüm. Sol, sağ, yukarı atıyorum. Yukarıdan geliyorsunuz çapraz bir şekilde, çemberi çapraz görecek şekilde, hızlı bir şekilde geliyorsunuz. Sol ve sağ. Dediğim gibi burada devam ediyorsunuz. Sol, sağ, attık. İlk adım her zaman gene
büyük oluyor. Sol adım büyük olacak tekrar. Sağ ve atıyoruz layup. Burada da tabii en başlarda ayaklar yanları açık, stance vaziyeti de olabilir. Burada adımlayarak da turnike çalışması yapabiliriz. Önce sol adım, sonra sağ atıyoruz. Koç pota dibinden oyuncuya topu verebilir. Öyle adımlayabilirsiniz. Ya da oyuncu kendi adımlayarak da sol sağ atabilir. Bunlar tabi biliyorsunuz yapılacak antrenmanlar. Halka da koyabiliriz demiştim sağ turnikede olduğu gibi. Burada da sol ilk halka oluyor. İkinci halka sağa basıyor ve yukarı doğru atıyor. Turnikenin açısı çok önemli. Tabi çapraz olacak turnikeye girerken. Sol ya da sağ çaprazlarda mümkün olduğu kadar yukarı doğru sıçrıyoruz. Öğrenciler, oyuncular genellikle yana doğru, ileri doğru sıçrıyorlar. O yüzden biz her zaman diyoruz ki çembere doğru sıçrayın. Bir kere daha göstereyim. Geldik. Hızlı geliyoruz. Sol, sağ atacağız. Sol elle bırakıyoruz her zaman turnikeyi. Sol elle. Buradan da sağ elle. Eğer oyuncular küçükse, küçük oyuncular, minik oyuncularsa ne yapıyoruz? Biz göğsümüzden çift elle çıkartmalarını istiyoruz. O yüzden tabii daha kuvvet sağladıkları için daha iyi oluyor. Bu turnike çalışmasını siz de öğrencilerinize, oyuncularınıza gösterebilirsiniz. Teşekkür ediyorum videoyu sonuna kadar izlediğiniz için. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Lütfen bu videonun altına da yorumlarınızı bekliyorum. Başka istediğiniz eğitim videoları varsa, driller varsa, özellikle personal training yani birebir antrenmanlar varsa lütfen altına yazın. Ben de boş olduğum zamanlarda bunların videosunu çekmeye çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.